Kanalıma hoş geldiniz. Özgür Gürlen ben. Bugün sizlerle beraber sofralarımızdan eksik etmediğimiz fakat çoğu kez de dünya tarihinde gözden kaçırdığımız tuzun tarihini konuşacağız. Dünyadaki tuz kaynaklarının başında sular gelir. Su kaynaklarındaki tuzun %97,61'i okyanuslardadır. Genel olarak okyanuslardaki toplam hacmin %3'ünü tuzlar oluşturur. Okyanuslar ve denizler dışında göller ve akarsular da tuz kaynaklarıdır. Buna karşın insanlar ilk başlarda kaya tuzu yataklarını işletmişlerdir. Sonrasında suyu buharlaştırma yoluyla tuz elde etme yöntemini bulmuşlardır. Teknolojinin gelişimiyle de her türlü tuz kaynağı artık günümüzde işlenebilir hale gelmiştir. İlk kez tuzun ne zaman ve nerede kullanıldığı bilinmemesine rağmen hayvanların belirli özellikteki taşları yalamaları veya tuzlu kaynak sularını içmeleri veya bir tuz kaynağının içinde ölmüş olan hayvanların bozulmadığını insanların görmesi tuzun ilk kullanımına dair ilk gözlemleri bizlere ifade ediyor olabilir. Bir örnek vermek gerekirse eğer Sibirya yaşamında Duka Türkleri için olmazsa olmaz olan ren geyikleridir. Her sabah otluğa bırakılan ren geyikleri akşam obaya döner. Akşam obaya dönen ren geyiklerini sahipleri yakalamak istediklerinde ellerinde bir tuz torbasıyla geyiğin peşinden koşarlar. Tarih öncesine ait Tuzlalardan bazıları Çin'in Shansi eyaletinin güney sınırında yer alan Yuncheng Gölü kıyısında bulunmaktadır. Çinli tarihçiler M.Ö. 6000 dolaylarında yaz güneşiyle buharlaşan sulardan geriye kalan tuzların toplanarak tuz elde edildiğini belirtirler. Lakin M.Ö. 5000 dolaylarında Polonya'nın Krakow kentinde tuzlu bir akarsu kaynağından da tuz elde edildiğine dair bir takım bulgular olmasına karşın ilk başlarda tuzun denizden elde edilmiş olması daha akla yatkın gelmektedir. Latince salus yani selamet, esenlik ve salubritas sağlık sözcükleri sal yani tuz sözcüğünden türetilmiştir. Nitekim M.Ö. 2700'lerde Çin'de tuzun tedavi amacıyla kullanıldığına dair bazı kayıtlar mevcuttur. M.Ö. 800'lere gelindiğinde ise Şia hanedanı sırasında deniz suyundan tuz üretildiği ve bunun ticaretinin de yapıldığı görülmektedir. Bu düzlemde tuz, Çin'de çoğu zaman iktidarın simgesi ve ekonomik açıdan da bir güç göstergesi olmuştur. Anadolu'ya baktığımızda ise tuz kullanımına ait belgelerin Hititlere ait olduğunu görürüz. Hititler ekmeği, tuz, kimyon, çörek otu, kişniş ve bal gibi malzemelerle tatlandırıyorlardı. Kaya tuzunun çıkartılmasından başka ticaretini yaptıklarına dair de kanıtlar bulunmaktadır. Örneğin M.Ö. 1236 ile 1215 tarihleri arasında Büyük Hitit Kralı 4. Tutaliya ve bir Hitit şehri olan Tahruntaşa'nın başındaki Kurunta arasında imzalanan bir antlaşmada barış karşılığında büyük tuz yataklarının ve gelirlerinin verilmesi kararının yer aldığı görülür. İngilizce'de kullanılan maaş, ücret anlamındaki salary kelimesi salaryumdan gelmektedir. Kökeninde sal yani tuz olan bir sözcüktür. Başlangıçta Romalı askerlere verilen tuz tavsiatını ifade ediyordu bu sözcük. Orta Çağ'da ise tuz büyük bir saygı ve onur getiren bir madde olarak değerlendirilmekteydi. 17. yüzyılda İngilizlerin dikkatini çeken Hindistan'ın baharatı ve tuzu İngiliz sömürgecilerini harekete geçirmiş ve kraliçenin fermanıyla kurulan bir şirket vasıtasıyla tuz ticaretini de Hindistan'ı ele geçirdikleri gibi ele geçirmişti İngilizler. Ama İngilizlere karşı başlatılan ayaklanma da yine bir tuz yürüyüşü sayesinde olmuştu. 1930'da Mahatma Gandhi'nin tuz yürüyüşü ile İngilizlere karşı Hinduların ilk ayaklanması başlamış ve 1947'de Hindistan bağımsız olmuştur. Antik Yunan'da ise misafire tuz ve ekmek ikram edilmesi yaşamın ve konukseverliğin bir göstergesidir. Ayrıca tuz kutsal kitaplara da girmiştir. Mesela Matta İncil'inde yaşamın tadı ve tuzu ve yeryüzünün tuzu gibi ifadeler yer alır. Zira tuz insanlık tarihinde çok eski bir ritüel malzemesidir. Tanrılara adanır, ilaç yapılır ve yemeklere katılır.
Avrupa'da tuz üreten birçok şehir vardır ve isimlerini de tuzdan alırlar. Latince tuz anlamına gelen sal kelimesini hatırladığımızda Salzburg, Salzgitter ya da Salzwedel adı tuzdan gelen şehirlere en iyi birkaç örnektir. Yurdumuzda da İstanbul'un Tuzla ilçesi bu minvalde güzel bir örnek olabilir. Cumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı'da genelde Akra veya Akritas dense de 1530 yılından beri Tuzla adının kullanıldığı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Adının kesin olarak neye dayandığı bir muamma olsa da Bizans ve Osmanlı döneminde İstanbul'un tuz ihtiyacının Tuzla'da bulunan Kamil Abdüş Gölü'nden sağlandığı iddia edilmektedir. Lakin bu iddia noktasına düşündüğümüzde çevredeki su havzalarının Kamil Abdüş Gölü'nde bir araya gelmesi tuzluluk oranını düşüreceğinden dolayı bu iddia zayıflar. Bundan başka olarak bugün Tuzla'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu içerisinde kalan, bir zamanlar tuz çıkarılan bir gölden ilçenin adının geldiği iddia edilirken bir zamanlarda ilçede bir deniz tuzlasının bulunduğu ve adının buradan geldiği iddia edilir. Ancak bu muammanın karşısında bir gerçek var ki o da 1530 tarihli Osmanlı Tapu Tahrir defterlerinde Tuzcuyan zümresine kayıtlı 31 kişinin varlığıdır. Ve bu da bize geçmişte bölgede yani Tuzla ilçesinde tuzculuğun yapıldığına dair bir göstergedir. Günümüze dönersek eğer, dünyada üretilen tuzun %30'u buzlanmayı önlemek amacıyla karayollarına dökülmektedir. Ancak bu durum bitkilere zarar vermektedir. Toprağa ve yeraltı sularına karışan tuz, fizyolojik kuraklığa yol açmaktadır. Bundan başka olarak 34 ülkede yaklaşık 1 milyarın üzerindeki insan %50 veya daha az iyotlu olan tuz kullanmaktadır. Uluslararası istatistiklerde Pakistan, Filipinler ve Türkiye zengin kaynakları bulunmasına karşılık iyotlu tuz kullanımı sınırlı olan ülkelerdendir. Halbuki tuza kolayca iyot ekleyip bir takım hastalıkların önüne kolaylıkla geçilebilir. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.